Uşak Opel'den merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Corsa 1.275 beygir P46 ile P23 olarak adlandırdığımız iki tane versiyonumuzu anlatmaya çalışacağız. İkisinin de motorları aynı. İkisi de 1.2 75 beygir motorlara sahip. Motor taşıtlar vergisine değinmek gerekirse de ikisinin de 6 aylık motor taşıtlar vergisi ise 530 TL olarak geçiyor. 1.275'lik olanları, bu özel serileri Nisan ayından bugüne kadar satmaya devam ediyoruz. Artık özel serilerde sınırlı sayıda kaldı bayilerde, hatta çoğu bayide bitti bile diyebilirim. Ve bu ayda Haziran ayında da sınırlı sayıda da bir olsa özel seriler gelecek. Ama büyük ihtimal artık Temmuz, Ağustos'tan sonra özel seri kavramı hayatımızdan çıkıyor olabilir. Onu dile getireyim sizlere. 1.275'lerin şu ana kadar sattığımız kullanıcılardan gelen yorumları aktarmak gerekirse, uzun yol yakıt verisi kullanıcıların kendi söyledikleri, kendi sıfırlayıp da denediklerinde 4,5 litre ile 5 litre arasında uzun yolda bir yakıt tüketimi olduğundan bahsediliyor. Motor ömürlerinin zaten uzun olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü atmosferik motorlar var bu araçlarda. Kendim denediğimde aslında çok doğru da bir deneme değildi ama ikinci viteste maksimum 100 km hıza kadar çıkıyor. Kullanıcılardan çekişle ilgili herhangi bir problem yaşamadıkları dile getiriyorlar. Bugün P46 ve P23 demiştim. P46'mızın rengi gece mavisi olarak geçiyor. P23'ümüzün de gördüğünüz gibi rengi siyah renkte. P46'dan ve P23 arasındaki farklardan değinmek gerekirse, P46'larda sis farı yok. Farlar sarı far, halojen farlar. P23'te ise beyaz led ön farlar ile beyaz sis farları geliyor. Led far olduğu zaman da uzun far asistanı genelde standart olarak geliyor ki bu araçta da biraz önce kontrol ettiğim kadarıyla uzun far asistanı standart. P46 dediğimiz başlangıç versiyonu, özel serilerin başlangıç versiyonu Corsa'larda. Sis farımız yok. Burada halojen bir far sistemi karşılıyor bizi. 16 kapak jantlar var yanlarında. Aynaların üstleri siyah. Tavan rengi ise araçla birlikte aynı şekilde geliyor. Bu araçta mesela benim garipsediğim ne var derseniz, aracın en başlangıcı ama araçta koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtma var. Yani bunun bir üst versiyon olan P23'müş, P6'ymış diğer versiyonlarda bulamıyorsunuz. Ama başlangıcında nedense koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtma var bu araçta. Onun haricinde Ahmet Bey yan taraftan devam edelim isterseniz. Veya şöyle yapalım, hatta kapısını açalım. Kapısını açtık. Evet. Gördüğünüz gibi kumaş bir koltuk karşılıyor bizi. Sürücü koltuğu yükselip alçalma var. Elektronik el freni değil, normal çekmeli bir el freni var. Araçta 7 inçlik dokunmatik bir ekran var. O ekrandan hem CarPlay hem de Android Auto'yu da gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. Araçta arka park sensörü var. Bunu dile getirmiş olalım. Başlangıç versiyonu olmasına rağmen aslında biz bunları çok fazla önemseyen bir ülke değiliz. Genelde sorduğumuz sorular şunlar oluyor. Bluetooth var mı? USB var mı? Ama hayatınızda bir kez daha işinize yarasa sizi ve karşıdakinin hayatını kurtaracak olan çok önemli de bir özellik var. Nedir dersiniz? Yaya tanımalı acil fren destek sistemi. Yani önünüze siz fark etmediğiniz takdirde bir yaya çıktığı zaman araç kendisi otomatik fren basacak. Bunu önemsemiyor çoğu kullanıcı ama bir kez hayatınızda işinize yarasa komple hayatınızı kurtarır diyebilirim. Onun haricinde yine araç çıkarsa otomatik frenleme var. Şerit koruma özelliği başlangıç versiyonundan itibaren geliyor yine. Yani bunu bilmiyorum ne kadar tabiri caiz ama siz virajı dönmeyi unutursanız direksiyon kendisi içeri müdahale ettiği için araç kendisi virajı dönebiliyor. Onu dile getirmiş olayım. Yani güvenlik önlemleri yönünden bir sıkıntımız yok. ABS'ymiş, ESP, antipatinaj sistemi gibi özelliklerin hepsi var. Yokuş kalkış desteği yine var. Yani başlangıç bir versiyon olmasına rağmen koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma, acil frenlemeler, yokuş kalkış desteği, ESP gibi tüm özellikleri alıyorsunuz. Şimdi isterseniz P23'ten devam edelim. Evet, P23'e baktığımız zaman ise biraz önce P46'da bizi kapak jantlar karşılıyordu. Burada ise gördüğünüz gibi alüminyum alaşımlı jantlar karşılıyor. Hatta farlarını da gösterelim Ahmet Bey. Farlarına ötekinde halojen demiştik. Bunda beyaz led far geliyor. Şöyle yakalım hatta farları. Gördüğünüz gibi burada bir beyaz led far karşılıyor. Ön sis farı yandı mı şu anda Ahmet Bey? Evet. Yanmadı. Hemen onu da yakalım. Şöyle bakın, çalıştıralım aracımızı. Şu anda ön sis farımız yanıyordur. Ve arka sis farımızı da şu an devreye aldım ben ve araç şu anda çalışıyor. Evet. Hatta kaputu açalım. Kaputu da bir motor bölümünü gösterelim. Çünkü 1.275 beygir üst silindir bir motor karşılıyor bizi burada. Şöyle bakın. PSA kaynaklı güzel bir motor var aslında üzerinde. Kartel muhafaza, bilmiyorum videoda çıkacak mıdır? Altta ufak bir kartel muhafazası var.
kartel muhafazamız var. Onun haricinde motorla anlatabileceklerim. Onu detaylı bir şekilde olmadı Anıl Bey'e de anlattırırız motoru. Ben şimdi bu kadar bahsedeyim. Burada bir keçe var, yalıtım var. Yine motorun arkasında bir yalıtım devam ediyor. Bu da motorun sesinin hem dışarıya hem de içeriye motor gürültüsünün az gelmesine ciddi anlamda etkileyecektir. Bir de kaput kapatırken aslında tüm model ve markalarda böyledir. Bir karış yukarıdan mutlaka bırakın, üzerine basmayın. Bir karış yukarıdan bırakın, kendisi kapanacaktır. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bazen şöyle oluyor. Eskilerden kalma bir alışkanlık bu. Kaputu tam bırakıyoruz davanakta. Ardından komple gücümüzle basıyoruz. Buralarda bükülmelerle karşılaşabiliyoruz. Onu da söyleyelim. Ardından jantlardan bahsettik. Beyaz ledsiz farlarından bahsettik. Beyaz farlardan bahsettik. LED farlar, uzun far asistanı var. Uzun kısayı kendisi yapıyor. Öteki aracımızda far sensörü vardı. Bunda da yine far sensörü var ama ekstra yağmur sensörü var burada. Bütün frenleme ve şerit okuma sistemlerini ise yine o gözden yapıyor. Şimdi burada sürücü tarafına geldiğimiz zaman ise bizi ne karşılıyor? Birlikte bakalım isterseniz. Yine 4 cam otomatiğimiz burada. Elektrikli ısıtmalı yan aynaların kontrolleri burada. Burada bir yarı deri koltuk karşılıyor bizi. Yani ister istemez yarı deri artı bir hava katıyor ve koltuk döşemesi P46'ya göre, yani başlangıç versiyonuna göre koltuk kalitesi ve konforu bir tık yukarıda oluyor, net bir şekilde söyleyeyim sizlere. Orada gördüğünüz gibi bir de bu araçta 7 inçlik bir dijital gösterge var. Hayalet gösterge diye de adlandırılıyor bazen bu ekran. Ondan bahsedelim. 7 inçlik renkli ekranını da görüyoruz. Şimdi Ahmet Bey arka taraflarını siz göstermeye devam edin. Arka koltukları, arka döşemeleri devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir arkalarda da yine yarı deri bir koltuk döşemesi karşılıyor bizi. Far sensörü, yağmur sensöründen bahsettim. Kendinden karınç dikiz aynasından bahsettim. Güvenlik önlemlerinin standart olduğundan bahsettim. Bagajı da gösterelim. Evet, burada bizi bir bagaj ölçülerini yan tarafa yazıyorum ki net bir şekilde görün diye. Çok kullanışlı bir bagaj diyebilirim. Başka bir markada ise bu bagajın çok daha derin olduğunu görüyorsunuz. Yalnız orada şöyle bir hile yapmışlar diyeyim artık. Stepnesiz halinin ölçülerini yazmışlar. Ondan kaynaklı bagaj çok büyükmüş litre olarak düşünüyorsunuz ama açtığınız zaman yine aynı ebatlarda bir bagaj karşılıyorsunuz. Ve bir videomda da değinmiştim. Şimdi aracın ebatları belli. Bu aracın bagajını daha büyük yapmamız için ne yapmamız gerekli? Ya iç genişliğinden feragat edip bagajı genişletmemiz lazım ya da kaput bölümünden, yani motor bölümünden feragat edip bagajı geniş yapmamız lazım. Opel ise bunun iç mesafesinde herhangi bir problem yok. Diz mesafesini diğer videolarımda göstermiştim. Hatta şöyle yapalım Ahmet Bey, bir yorumda şunu görmüştüm. Siz koltuğu kendinize göre ayarladığınızı söylüyorsunuz ama hiçbir videonuzda göstermiyorsunuz. Şöyle bakın şimdi. Oturdum. Boyum 1.92 bu arada, tekrar söyleyeyim. Koltuğumuzu ayarladım. Baş mesafemize bakıyoruz. Gayet başarılı. Evet, baş mesafemizi ayarladık. Yani ben şu anda kendim bu şekilde oturuyorum diyebilirim. Çünkü herhangi bir şekilde bana problem yaratmıyor. Baş mesafesinde yumruk yapıp baktığım zaman tam ideal oturma pozisyonunu elde etmiş oluyorum. Şimdi arka diz mesafesine bakalım. Evet, bu şekilde bir arka diz mesafesi var. Şimdi arka koltuğa geçeyim. İstersen Ahmet sen karşı tarafa geç, net bir şekilde göstermiş olalım. Evet arkadaşlar, şu anda da aracın arkasındayım. Tam dik olarak oturuyorum şu anda. Gördüğünüz gibi burada bir diz mesafesinde bir sıkıntı yok. Baş mesafesinde ise bir parmağım kalacak kadar bir mesafe kalıyor. Şimdi biraz daha yolculuk formatına geçelim. Biraz daha rahat oturuyorum. Arka başlığımı kaldırdım. Yani ben arka tarafta bu şekilde bir yolculukta bir sıkıntı yaşamam. Benim için bir problem de değil. Yani tabii yayılaraktan, yataraktan bir yolculuk değil tabii ki. Ama böyle bir araçtan da böyle bir diz mesafesi nacizane bence yeterli. Burada çok büyük olmamak kaydıyla yine bir şaft tüneli var. Şöyle bakın, bilmiyorum net ölçüleri verebiliyor muyuz oradan sizlere. Koltuğun yine orta bölümü yarı deri. Burada oturduğumuz yerler ise kumaş koltuk olarak bizi karşılıyor. Evet, arkadan da çıkalım. Sizlere aracın motorundan, donanım özelliklerinden, kullanıcı yakıt verilerinden de bahsetmeye çalıştım. Diz mesafesinde yorumlara istinaden kendim önce koltuğu ayarladım, ardından arka diz mesafesini gösterdim. Fiyatları da inecek olursak, şimdi bu özel seriler artık
Videonun başında da söylemiştim, artık neredeyse bitmek üzere ve devamının gelip gelmeyeceği konusunda net bir bilgiler yok. Ama bence artık 1-2 ay kalmaz bu araçların artık özel serileri gelmeyecektir. P46'ya eşit olan Edition'da farklara bakacak olursak Türkiye, yani Edition dediğimiz versiyonda P46'ya göre 1. Koltuk ısıtma yok. 2. Direksiyon ısıtma yok. 3. 7 inçlik ekran yok. 5 inçlik ekran var. Arka park sensörü yok. Aslına baktığımız zaman şu anda 138 bin liralık fiyatıyla bu araç Türkiye Edition versiyonlarına göre daha avantajlı bir fiyat olaraktan değindirebilirim sizlere, net söyleyebilirim. Yani fiyat performans aracı gayet başarılı. Bugün ikinci ellere baktığınız zaman, hatta bu ay şöyle bir komik bir sloganım vardı kendi kendime. Sıfır alacağınıza üzerine 10.000 TL ekleyin, ikinci el alın. Çünkü ikinci eller biliyorsunuz ki sıfırların fiyatlarını geçmiş durumda ve ne yazık ki spota düşüyor. Artık galericiler çok fazla alıp satmaya başladı. Bayilerde araçlar kalmadı. Özel serilerde bir kredi kampanyası yok. Ama Opel'in kendi ayırmış olduğu 0.80 ile 0.90 aralığında bir kredi kampanyaları yine kullandırılabiliyor. Bunu dile getirelim. ÖTV indirimi ile ilgili çok sorular geliyor. ÖTV indirimi gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu tamamıyla benim kendi yorumumdur, onu söyleyeyim. Satış rakamlarına baktığım zaman geçen yıla göre %21 büyüme var. Devletin ÖTV gelirinden ise %115 bir artış var. Bu kadar bir gelirin olduğu bir zamanda ve ülkenin böyle sıkıntılı, pandemiden kaynaklı sıkıntılı olduğu bir dönemde ben nacizane herhangi bir ÖTV indirim beklemiyorum. Onu net bir şekilde söyleyeyim sizlere. Yorumlarımı katmak gerekirse 3000 kilometredir ben bu aracı kullanıyorum. Yol tutuşuna kesinlikle bayılacaksınız. Ses yalıtımı konusunda ciddi adımlar yapmışlar. Artık ses yalıtımı aracın gayet başarılı. Diz mesafesi konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Yani Corsa ile ilgili şunu net söyleyebilirim. Bir önceki nesil Corsa'ya göre devrim niteliğinde bir araç olmuş. Ve şu anda rakiplerini kendim kıyasladığım zaman da bir Opel çalışanı olarak da söylememek gerekiyor ama Opel çalışanıyız. Şu anda en iddialı B segment, küçük B segmentle en iddialı araba bu, net bir şekilde söyleyebilirim. Sözü de çok fazla uzatmayayım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.